Selamun aleyküm sevgili dostlar. Bugün sizlere sabrın ve tevekkülün nasıl olup da kaderi tersine çevirdiğini anlatan ibretlik bir hikaye aktaracağım. Evvel zaman içinde rivayet edilir ki, çölün kıyısında kervan yollarının kavuştuğu bir şehrin yakınlarında Haşim adında zengin ve itibarlı bir tüccar yaşardı. Babasından kalan büyük ticareti daha da büyütmüş, adı değerli mallar getirdiği için herkesin diline düşmüştü. Fakat bu bolluğun içinde Haşim'in içi hiç rahat değildi. Fakirlikten korkmazdı ama ardında adını taşıyacak bir evlat olmadan göçüp gitmek düşüncesi onu yiyip bitirirdi. Evlat hasreti gece gündüz peşini bırakmayan bir dert olmuştu. Günün birinde komşu bir köyde hayası ve temiz kalbiyle tanınan Hümeyra adında bir kızdan söz edildiğini duydu. Onunla sade bir nikahla evlendi. Hümeyra, Haşim'in aradığı sükûneti taşıyan, sessiz ve vakur bir eşti. Yıllar geçti. Ancak bu evlilikten bir çocuk nasip olmadı. Hümeyra sabırla Rabbine yöneliyor, kimseye açılmadan dua ediyordu. Tek isteği, eşinin gönlünü ferahlatacak bir evladı müjdelemekti. Ne var ki zaman başka türlü aktı. Haşim'in içinde biriken hasret, kor gibi yüreğini yakmaya başladı. Bir babayla oğlunu birlikte gördüğünde, kendi kendine, "Benim oğlum nerede?" diye sorar oldu. Gelecek mi yoksa hiç mi gelmeyecek düşüncesi, zihnini kemirip durdu. Etrafındaki bazı aklı kıt kimseler de, aklına fitne sokmaya başladı. "Belki kusur ondadır," diyorlardı. "Bu köylü kadın çocuk doğuramıyordur." Bu sözler Haşim'in içindeki ateşi daha da büyüttü. Sabır taşı çatlamış, gönlü daralmıştı. O akşam şehir sessizdi. Çölden esen ılık rüzgar evlerin perdelerini hafifçe kıpırdatıyor, sanki yaklaşan bir fırtınayı haber veriyordu. Haşim eve döndüğünde yüzü asıktı. Ne selam verdi ne de adetim üzere kimseyle konuştu. Başındaki sarığı bile çıkarmadan oturdu, önündeki ocakta yanan közlere baka kaldı. Sanki o ateşte varissiz geçen ömrünü ve sahipsiz kalacağını sandığı malını görüyordu. Hümeyra her zamanki gibi sessizce içeri girdi. Suyu getirdi, yemeği hazırladı. Fakat evin havasının değiştiğini o da hissetmişti. Tepsiyi önüne koyar koymaz Haşim'in sesi yükseldi. "Ne zamana kadar böyle? Ne zamana kadar yalnız kalacağım?" Hümeyra şaşkınlıkla ona döndü. Sakin bir sesle, "Ne oldu sana Haşim?" diye sordu. Haşim gözlerini kaldırdı. Bakışlarında öfke vardı. "Ne mi oldu? 7 yıldır seni hamile görme ümidiyle yaşıyorum. Bu evde bir çocuk sesi duymak, evladımı kucağıma almak istiyorum. Ama yok, hiçbir şey yok." Sesi sertleşti. Avuçlarını birbirine vurdu. "Her şeyim var ama bir evladım yok. Sakalımdaki aklar çoğaldı. Ne zaman olacak? Olacak mı, olmayacak mı?" Hümeyra ona yaklaşmak, elini tutmak istedi. Haşim elini sertçe geri çekti. Hümeyra'nın içinde fırtınalar kopuyordu. Ama sesi sakindi. "Vallahi Haşim, bu benim elimde değil. Elimde olsaydı bu evi çocuklarla doldururdum. Ama bu Allah'ın takdiridir. Rızık da, evlat da O'nun vereceği bir nasiptir." Haşim öfkeyle bağırdı. Sesi evin duvarlarını sarsacak gibiydi. Artık mazeret dinlemek istemediğini söyledi. Daha fazla bekleyemeyeceğini, Hümeyra'nın kendisine bir faydası olmadığını ve onu yoksunluğa mahkum etmeyeceğini söyleyerek ayrılmak istediğini dile getirdi. Hümeyra'nın gözleri doldu ama sesini yükseltmedi. 7 yıl boyunca sabırla, rıza ile ve itaatle yaşadıklarını hatırlattı. Allah evlat nasip etmedi diye bu birlikteliğin böyle mi karşılık bulacağını sordu. O an Haşim'in kalbi taş kesilmişti. Soğuk bir sesle Hümeyra'ya onu boşadığını söyledi. Hümeyra irkildi, elini göğsüne götürdü. Nefesi kesilir gibi oldu. Şaşkınlıkla bu gece ve bu şekilde mi boşandığını sordu. Haşim cevap vermedi. Ayağa kalktı ve hizmetkarlardan birine seslenerek bineğini hazırlamalarını istedi. Hümeyra'yı köydeki ailesine kendisinin götüreceğini söyledi. Hümeyra ona hayretle baktı,
Ardından yalvarırcasına bir hizmetkarla gitmesinin yeterli olacağını söyledi. Onu yormamak istediğini belirtti. Fakat Haşim kararlıydı. Bu işi bizzat bu gece yapacağını söyledi. Hümeyra bunu kendi onurunu korumak için sandı. Oysa Haşim'in içinde geceden daha karanlık bir niyet vardı. Gece yarısından sonra yola çıktılar. Şehir uykuya dalmıştı. Tepelerinde solgun yıldızlar vardı. Sanki olup bitene sessizce tanıklık ediyorlardı. Hümeyra devenin sırtındaydı. Bu yolculuğun saygılı bir veda olduğunu sanıyordu. Oysa bilmeden sürgün ve yalnızlıkla dolu bir yola adım atıyordu. Sessizce arkasına baktı. Evlendiği, umutlar geldiği şehri son kez seyretti. Gözlerinden yaşlar süzüldü ama bir kelime etmedi. Haşim deveyi çekiyor, kumlu ufka kilitlenmiş bakışlarla ilerliyordu. Gece suskundu. Rüzgarın sesi ve devenin soluk alışı dışında ortalıkta bir ses yoktu. Yol aldıkça evlerin ve izlerin seyrekleştiğini, sonra tamamen kaybolduğunu gördüler. Etraflarında ne bir ev ne de bir çadır kalmıştı. Yalnızca kum tepeleri ve karanlık silüetler uzanıyordu. Hümeyra hüzünlü bir sesle köye yaklaşıp yaklaşmadıklarını sordu. Yolun çok uzadığını, bu kadar ıssız olmadığını söyledi. Haşim yüzüne bakmadan bunun tüccarların bildiği kısa bir yol olduğunu söyledi. Hümeyra sustu ama içine bir ürperti çöktü. Bir şeylerin yolunda gitmediğini hissetti. Derken Haşim aniden durdu. Deveden indi ve biraz dinleneceklerini, hayvanın da sakinleşmeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Hümeyra itiraz etmedi. Soğuk kumun üzerine oturdu. Karanlık dört bir yanını sarmıştı. Ay yeri ancak seçilecek kadar aydınlatıyordu. Ellerini göğsüne koydu ve içinden Allah'tan selamet diledi. Tam o sırada uzaklaşan ayak seslerini duydu. Hızla başını çevirdi. Haşim ortalıkta yoktu. Dehşetle ayağa kalktı, ardından bağırmaya başladı. Ama cevap gelmedi. Ayak izlerine doğru koştu ve Haşim'i deveyi sürerek karanlığa doğru uzaklaşırken gördü. Haşim deveyi hızlandırmış, onu ardında bırakmıştı. Ayağının altından kalkan kum, havada küçük bir bulut gibi dağılıp kayboluyordu. Hümeyra bütün gücüyle bağırdı. Sesi titriyor, kelimeler boğazında düğümleniyordu. Haşim'e Allah aşkına diye yalvardı. 7 yıl boyunca karısı olduğunu, sabırla yanında durduğunu hatırlattı. Çölde böyle bırakılmayı hak etmediğini söyledi. Fakat sesi kum tepeleri arasında kayboldu. Haşim karanlıkta gözden silinip gitti. Sanki bir anda yok olmuştu. Hümeyra olduğu yere çöktü. Bedeni korkudan titriyor, kalbi göğsünde durmadan çarpıyordu. Etraf zifiri karanlıktı. Rüzgar esiyor, sanki onunla birlikte ağlıyordu. Yüzünü göğe kaldırdı. Gözlerinden yaşlar süzülürken boğuk bir sesle Rabbine sığındı. İnsanlar terk etse de Allah'ın kendisine yeteceğini, kocasının ona ihanet etse bile onun veli olduğunu söyledi. Tam o anda duasının ağırlığından mı bilinmez, gökyüzü hafifçe sarsılır gibi oldu. Uzaklardan bir uluma duyuldu, ardından bir başkası. Sesler giderek yaklaşıyordu. Hümeyra uçsuz bucaksız çölde yapayalnızdı. Sığınacak bir yer yoktu, sesini duyuracak kimse yoktu. Karanlığın içinde çaresizce etrafına bakındı. Sanki birinin çıkıp kendisini kurtarmasını ister gibiydi. Dizlerini göğsüne çekti. Titremesi yalnızca soğuktan değildi. İhanete uğramanın acısı, ruhta açılan derin bir yaraydı. Başının üzerindeki yıldızlar uzak görünüyordu. Aydınlatmıyor, sadece susarak olan biteni seyrediyorlardı. Rüzgar kum tepeleri arasında dolaşıyor, bu gecede yaşananları fısıldar gibiydi. Derken beklenmedik bir ses daha duyuldu. Uzun ve boğuk bir inilti. Sonra bir diğeri, daha yakın. Hümeyra bu gecenin korkusunun bitmeyeceğini düşündü. Yavaşça ayağa kalktı. Ayaklarının altındaki kum kayıyordu. Uzak tepelerin üzerinden ay ışığı sızıyordu. O ışığın içinde parlayan gözler gördü. Sarı ve öfkeli bakışlar yavaş yavaş yaklaşıyordu. Geri çekildi, ta ki sırtı büyük bir kayaya çarpana kadar. Çöl dört bir yanını sarmıştı. Kulakları kum üzerinde ilerleyen adımları seçiyordu. Ağır ve düzenliydi. 3, belki daha fazla kurt.
bir çember çizerek etrafında dolaşıyor, havayı kokluyor, acele etmeden yaklaşıyorlardı. Hümeyra güçlükle nefes aldı. Elleriyle göğe yöneldi. Kırık bir umutla Allah'a dua etti. Kendisini gördüğünü, ondan başka kimsesi olmadığını söyledi. Zulme uğradıysa adaletle, darlık içindeyse merhametle muamele edilmesini diledi. Ve birden tuhaf bir şey oldu. Kurtlar durdu. Küçük bir tepenin etrafında toplandılar. İçlerinden çıkan ses ne tam bir hırlama ne de bir saldırı çağrısıydı. Sanki birine haber veriyor, bir işaret bekliyorlardı. Hümeyra şaşkınlıkla baktı. Kurtlar ne saldırıyor ne de daha fazla yaklaşıyordu. Sanki onları durduran, onlardan güçlü bir irade vardı. Hümeyra ne olduğunu anlayamadı. Düşünmeye vakti yoktu. Kalbi hızla çarpıyor, göğsü daralıyor, dizleri korkudan tutmaz oluyordu. Etrafındaki her şey karanlık bir girdaba dönüştü. Bayılmadan önce gördüğü son şey, ayın tepenin kumlarına dökülen ışığı ve kurtların ateş gibi parlayan gözleriydi. Sonra yere yığıldı ve bilincini kaybetti. Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordu. Kurt sesleri ne zaman sustu, ay ışığı gözlerinden ne zaman çekildi, farkında değildi. Fırtınalı bir gecede daldan kopan küçük bir yaprak gibi kumların üzerine uzanmıştı. Bedeni hareketsizdi ama aklında hala ihanetin sahnesi dönüyordu. Gökle yer arasında ne tam hayatta ne de ölümde olduğu bir halde kaldı. Derken duyularına yavaş yavaş sesler dolmaya başladı. Önce belirsiz bir su sesi mi yoksa fısıltılar mı olduğunu ayırt edemedi. Ardından hafif bir koku sardı etrafını. Buhur mu yoksa kısık ateşte pişen kahvenin kokusu mu emin olamadı. Sonra bir sıcaklık hissetti. Üzerine örtülmüş ince bir örtü ve yanında huzurlu bir nefes vardı. Hümeyra gözlerini güçlükle açtı. Görüntüler yavaş yavaş yerine oturuyordu. Üzerinde rüzgarla hafifçe dalgalanan bez bir tavan vardı. Sarı, yumuşak yak veren bir kandil asılıydı. Altında desenleri özenle işlenmiş bir kilim ve etrafında dayalı yastıklar duruyordu. Geniş ve ferah bir çadırdaydı. Her şey sükûnet kokuyordu. Kısık bir sesle, "Neredeyim? Öldüm mü?" diye mırıldandı. Dışarıdan bir hizmetkarın sesi geldi. Adam, efendisine onun kendine gelmeye başladığını söylüyordu. Ardından yaklaşan ayak sesleri duyuldu. Çadırın direğine hafif bir vuruş oldu ve derin, sakin bir ses işitildi. "Selamun aleyküm." Hümeyra titrek bir sesle içeri girmesini istedi. İçeri 40 yaşlarında uzun boylu bir adam girdi. Yüzünde doğuya özgü vakur çizgiler vardı. Sakalı uzundu, sarığı ve elbisesi sade ama tertipliydi. Gösterişten uzak bir ağırlık taşıyordu. Adı İlyas olan bu adam, dürüstlüğü ve iyi huyluluğuyla tanınan bir tüccardı. Hüveyra'ya fazla yaklaşmadı. Aradaki mesafeyi koruyarak durdu ve sakin bir sesle Allah'a şükretti. Onun ölümün eşiğinden döndüğünü söyledi. Hümeyra şaşkınlıkla etrafına baktı. Başına gelenleri sordu. Hatırladığı son şeyin kendisine yaklaşan kurtlar olduğunu anlattı. İlyas başını salladı. Onu o karanlık saatte kumların üzerinde yatarken bulduklarını, kurtların etrafında dolaştığını söyledi. Bağdat'tan dönen kervanın başında olduğunu, o gece konaklamadan ilerlemeyi tercih ettiklerini anlattı. Adamlarından biri onu uzaktan fark edince kervanı durdurduklarını, yanına koştuklarını söyledi. Onu artık hayatta bulamayacaklarını sandıklarını ama nefes aldığını görünce hemen yardım ettiklerini ekledi. Bedeni tükenmişti ama hala yaşıyordu. Sözünü bitirirken derin bir nefes aldı ve bunun son anda yetişen bir ilahi lütuf olduğunu söyledi. Bir an yüzünü ellerinin arasına aldı, sessizce ağladı. Ama o sessizlik yaşadıklarının ağırlığını anlatmaya yetiyordu. İlyas onun fırtınadan çıktığını anlamıştı. Sabırla bekledi. Gözyaşları dindikten sonra yumuşak bir sesle bu saatte onu tek başına çöle getirenin ne olduğunu sordu. Hümeyra kısa bir an durdu. Sonra başına gelenleri olduğu gibi anlattı. Haşim'le evliliğini, yıllarca sabredişini, çocuk özlemini, boşanmayı,
Ardından onu köyüne götürüyorum diyerek çöle çıkaran yalanı ve 7 yılını paylaştığı bir adamdan gördüğü ihaneti saklamadan dile getirdi. Sözleri bittiğinde sesi tükenmişti ama kalbi biraz olsun hafiflemişti. İlyas'ın yüzünü öne eğdi. Anlatılanlar içindeki öfkeyi sessizce büyütmüştü. Derin bir nefes aldı ve sesi kısık ama doluydu. Malı ve mevkii olan bir adamın günahsız bir kadına bu zulmü reva görmesini aklının almadığını söyledi. Böyle bir sertliğin, böyle bir vefasızlığın hangi kalbe sığacağını sorguladı. Ardından onu teskin etti. Kendilerine ulaştığı sürece başına bir kötülük gelmeyeceğini, Allah'ın izniyle güvende olduğunu söyledi. Dinlenmesini istedi. Sabah olunca ailesine ulaştıracaklarına söz verdi ve bunun karşılıksız kalmayacak bir dua olduğuna inandığını ekledi. Sonra saygıyla eğilip çadırdan çıktı. Hümeyra yastığına yaslanıp kaldı. Gözlerinden süzülen yaşların sebebini ayırt edemiyordu. Geçip giden acıya mı ağlıyordu, yoksa Allah'ın kendisine ummadığı bir anda uzattığı bu merhamet eline mi bilmiyordu. Şafak sökerken kervan sessizce hazırlanmaya başladı. Hedeç özenle düzenlendi. Hümeyra üzerine yumuşak bir örtü alındıktan sonra içine yerleştirildi. Bu örtü sadece bedenini değil, henüz dinmeyen kırgınlığını da saklıyordu. İlyas devesinin yanında durup adamlarına sakin ama kararlı talimatlar verdi. Ardından yola koyuldular. Yönleri güneydoğuydu. Hedefleri Sultaniye adıyla bilinen küçük bir köydü. Orada toprak ve taştan yapılmış mütevazı bir evde Hümeyra'nın yaşlı anne babası yaşıyordu. Kervan köye vardığında develerin sesiyle mahalle hareketlendi. İlyas yüksek sesle Hümeyra'nın babasını sordu. Bastonuna dayanarak çıkan yaşlı adam endişeyle etrafa bakındı. Kızını bir kadının yardımıyla Hedeç'ten inerken görünce adımları titredi. Onu bu halde getirenin kim olduğunu sordu. İlyas yaklaşıp edeplice selam verdi. Olan biteni ne eksilterek ne de onurunu incitecek sözler ekleyerek anlattı. Sadece gerçeği söyledi. Yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı. Kızının uğradığı haksızlığa karşı bir şey yapmak istedi ama elinin boş, sözünün zayıf olduğunu fark etti. Büyük bir tüccarla baş edemeyeceklerini, seslerinin kimsenin duymayacağını söyledi. İlyas başını salladı. Bir şey demedi ama babanın gözlerinde çaresizliği, Hümeyra'nın bakışlarındaysa teslimiyeti ve ağır bir sabır gördü. İlyas birkaç saat daha kaldı. Bir miktar erzak verdi. Ardından kimseyi mahcup etmeden bir kese dolusu altını evde bıraktı. Sadaka gibi görünmesini istemedi. Sonra köyden ayrıldı. Fakat o günden sonra kalbi oradan ayrılmadı. Hümeyra zihninden çıkmıyordu. Bu bir anda doğan bir sevda değildi. Daha çok saygıydı, merhametti. Haksızlığa uğramış bir kadının sabrına duyulan derin bir takdirdi. O gece içinde yavaş yavaş şekillenen bir düşünce vardı ve bu düşünce onu rahat bırakmayacaktı. İlyas kendi kendine düşündü. Bugüne kadar hiç evlenmemişti. Ticaretle meşgul olmuş, yoğunluğu sebebiyle bir kadına haksızlık etmekten çekinmişti. Fakat bu durum başkaydı. Hümeyra altın istemiyordu. Gösterişli bir ev de beklemiyordu. Sadece tutunacak dürüst bir el arıyordu. "Acaba," dedi içinden, "o el ben olabilir miyim?" O geceden sonra İlyas ilk defa uzun zamandır bir rüya gördü. Rüyasında Hümeyra'yı gördü ama bu kez çölde ağlayan haliyle değil, yüzünde sakin bir tebessümle duruyordu. Uyanınca kalbi dingindi. Kendi kendine ömründen bir pay kalmışsa gidip onu isteyeceğini söyledi. Günler geçti. İlyas geniş konağındaki divanda oturuyordu ama aklı orada değildi. Önüne gelen kervan haberleri, ticaret defterleri, hesaplar hiçbir anlam taşımıyordu. Düşüncesi çoktan uzak bir köyde, kerpiç bir evde sabırla bekleyen bir kadına varmıştı. Zulme uğramış ama başını sadece Rabbine kaldırmış bir kadına. Güvendiği kimselerle konuştu, istişare etti ve kararını verdi. "Bu bir sadaka olmayacak," dedi. "Bir lütuf da değil. Bu temiz bir yuva kurma isteği." Küçük bir hediye kervanı hazırlattı. Gösterişten uzak, sessizce köye gitti. Hümeyra'nın babasından izin istedi. Yaşlı adam böyle bir misafiri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İlyas ağırbaşlı bir edayla konuştu. Kızını istemeye geldiğini, onda birçok kadında bulamadığı sabrı, edebi ve Allah'a bağlılığı gördüğünü söyledi.
Maksadının ne malını artırmak ne de adını yüceltmek olmadığını, sadece huzurlu bir ev kurmak istediğini açıkça dile getirdi. Yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı. Kızını başına gelenlere rağmen isteyen birini karşısında görmek ona güç vermişti. "Kabul ediyorsan kızım senindir," dedi. Hümeyra bu isteği duyunca elleri ayakları titredi. Başına gelenlerden sonra kimsenin kendisini istemeyeceğini düşünmüştü. İçinde hala eski korkular vardı. Çocuk sahibi olamadığı için hor görüldüğünü unutmamıştı. İlyas onunla konuşmaya geldiğinde gözlerinin içine baktı ve açıkça söyledi. "Seni başka kimseyi bulamadığım için değil, sen olduğun için istiyorum. Kalbim seni seçti." Hümeyra bu sözlere dayanamadı. Gözyaşları yanaklarından süzüldü. Başını eğip dünyalık hiçbir şeyi olmadığını ama kabul ederse ona eş olacağını söyledi. Nikah köyde sade bir şekilde kıyıldı. Ne gösteriş vardı ne kalabalık. Sadece dua ve huzur. Hümeyra, İlyas'ın evine geldiğinde büyük bir konakla karşılaştı. Ama İlyas ona hiçbir zaman misafir muamelesi yapmadı. Onu evin hanımı bildi. Sözünü dinledi, fikrini sordu. Sabah namazına birlikte kalktılar. Bazı sabahlar kahvelerini yan yana içtiler. Dünya o anlarda ikisine de yeter gibiydi. Aylar geçti. Bir gün Hümeyra bedenindeki değişimi fark ettiğinde kalbi hızla çarptı. Yıllar sonra umudunu kestiği bir şey yeniden karşısına çıkmıştı. Doktor geldi, muayene etti ve haberi verdi. Hümeyra ağladı, ardından secdeye kapandı. "Demek ki," dedi, "Allah dilerse olur." 9 ay sonra bir erkek çocuk dünyaya geldi. İlyas oğlunu kucağına aldığında uzun süre konuşamadı. Çocuğa Zübeyir adını verdiler. O gün Hümeyra'nın sabrı, İlyas'ın niyeti ve kaderin cilvesi aynı evde buluşmuş oldu. Çocuk güzeldi, geniş gözleri, aydınlık bir yüzü vardı. Sanki Allah Hümeyra'ya her şey yeniden başlıyor demek istemişti. Ama bu kez acısız, kırılmadan. İlyas oğlunu kucağından indirmezdi. Onu severken "Bu benim evladım," derdi. Temiz bir niyetin, güzel bir yuvanın karşılığıdır. Hümeyra ise çocuk uyuduğunda başucuna oturur, sessizce dua ederdi. "Ya Rabbi," derdi. "Beni yalnız bıraktılar ama sen bırakmadın. Haksızlığa uğradım, sen adaletinle karşılık verdin. Evlat vermez dediler, sen hiç ummadığım anda bana bir oğul verdin." Yıllar böyle geçti. Evlerinde huzur vardı. Çocuğun gülüşüyle çoğalan bir bereket hissediliyordu. Fakat şehrin başka bir köşesinde bir zamanlar kendini güçlü sanan bir adam için işler tersine dönmeye başlamıştı. Allah'ın görmezden geleceğini sandığı bir zulmün hesabı ağır ağır kapısına dayanıyordu. Bu, Haşim'in Hümeyra'yı çölde bırakan hikayesiydi artık. Ama bu kez pişmanlık ve kayıpla yazılan bir hikaye. Bir zamanlar ihtişamıyla anılan konakta Haşim oturuyordu. Saçlarına ilk beyazlar düşmüş, yüzüne yorgunluk yerleşmişti. Hümeyra'yı boşadıktan sonra şehirden soylu bir aileden gelen bir kadınla evlenmişti. Gösterişi seven, istekleri bitmeyen bir kadındı bu. Haşim, onun kendisine bir evlat vereceğine inanmıştı. Yıl geçti, bir yıl daha ama beklenen haber gelmedi. Hekimlere gitti, servet harcadı, sabırla bekledi. Hepsi aynı şeyi söyledi. "Eşinizde bir sorun yok." İşte o an Haşim'in içine ilk kez bir şüphe düştü. Acaba mesele bende mi? Bu düşünceyi hemen kovdu, kabullenmek istemedi. Fakat inadı gerçeği örtmeye yetmedi. Bu sırada ticareti de sarsılmaya başlamıştı. Önce bir kervan gecikti, ardından mallar yağmurda zarar gördü. Bir ortağıyla arası açıldı, büyük bir anlaşmayı kaybetti. Borçlar birikti, kazançlar azaldı. Eskiden kapısında bekleyen tüccarlar artık mesafeli davranıyordu. Kimse yüzüne söylemiyordu ama fısıltılar dolaşıyordu. "Mazlumun ahı tutar," derlerdi. İlk eşini hatırlayın. Bir gün en eski dükkanlarından biri kapandı. O akşam Haşim yalnız kaldı. Başını ellerinin arasına aldı. Ne bağırdı ne de sızlandı. Sessizce oturdu. Karısı da huzursuzluğunu gizlemez olmuştu. "Ben darlığa göre yaratılmadım," dedi bir gün. Haşim cevap vermedi. Çünkü artık anlıyordu. Güç sandığı şeyler ilk rüzgarda dağılan birer gölgeymiş. Bir dostu ona, "İlyas'a git," dedi. "İyi bir tüccardır. İnsanı geri çevirmez. Mal verir, zamanı uzatır." Haşim fazla düşünmedi. Kapısına gitti.
O kapının ardında yıllar önce görmezden geldiği bir adaletle karşılaşacağını bilmiyordu. Sıcak bir sabah, büyük tüccarların yaşadığı mahallede durdu. Yüksek duvarlara, geniş avluya baktı. "Ne kadar tanıdık," diye geçirdi içinden. "Benim konağım da böyleydi." Sonra kendini toparladı, hizmetkâra adını bildirmesini söyledi. Kısa süre sonra içeri alındı. Karşısında İlyas bin Ömer oturuyordu. Üzerinde sade ama temiz bir elbise vardı. Yüzünde ağırbaşlı bir sakinlik. Haşim söze başladı. "Sana bir ihtiyacım için geldim," dedi. "Zamanında güçlüydüm ama işler ters gitti. Yeniden başlamak istiyorum. Kapısını çalabileceğim tek kişi sensin." İlyas onu dikkatle dinledi. Sonra başını hafifçe kaldırdı. "Hoş geldin," dedi. Ebu bir an duraksadı. Sanki ismini söylemeden önce düşünür gibiydi. "Lakabın Ebu Haşim," dedi İlyas. "Hepimiz bu çarşının evladıyız. Bugün sen bana gelirsin, yarın ben sana. İhtiyacın olan malı al, parasını sattıktan sonra gücün yettikçe ödersin." Haşim'in yüzü sevinçle aydınlandı. "Allah senden razı olsun," dedi. "Seni hep cömert bilirdim ama bu kadarı aklımdan geçmezdi." İlyas gülümsedi. "Bir insan bana darlıkla geldiyse bunda bir hikmet vardır. Cömertlik de zaten böyle zamanlarda anlam kazanır." Ardından ayağa kalktı ve ekledi. "Bir ricam var. Yarın öğle vakti bize gel. Birlikte yemek yer, sohbeti orada tamamlarız." Haşim kabul etti. Ama ertesi günün hayatında hiçbir güne benzemeyeceğini bilmiyordu. Ertesi sabah yola çıkarken içinde garip bir sevinç vardı. Uzun süredir ilk kez gökten bir kapı aralanmış gibi hissediyordu. En düzgün elbisesini giydi, sakalını düzeltti, güzel kokular sürdü. İlyas'ın konağına vardığında hizmetkarlar onu iç avluya buyuretti. Bahçe yemyeşildi. Ağaçlar gölge veriyor, kuş sesleri suyun şırıltısına karışıyordu. İnsan bakarken içinin ferahladığını hissediyordu. Tam o sırada gözü çiçeklerin arasında koşuşturan küçük bir çocuğa takıldı. 4 yaşlarında vardı. Elinde bezden yapılmış bir top, kahkahalar atarak koşuyordu. Yüzü tertemizdi, gözleri berraktı. Üzerindeki kıyafetler özenliydi ama gösterişsizdi. Hareketlerinde canlılık, bakışlarında huzur vardı. Haşim olduğu yerde durdu. Yavaşça yanına yaklaştı, dizlerinin üzerine çöktü ve yumuşak bir sesle sordu. "Adın ne senin, küçük?" Çocuk hiç çekinmeden cevap verdi. "Zübeyir." "Ne güzel bir isim," dedi Haşim, gözleri dolarak. Sonra elini uzattı. "Gel, biraz oynayalım. Babam da benimle böyle oynardı, ben küçükken." Zübeyir sevinçle ona yaklaştı. Koştu, güldü, elini tuttu, sonra yine kaçtı. Haşim de onunla birlikte gülüyordu. Gözlerini kapadığında sanki yıllar geriye akmış, hiç yaşayamadığı bir hayalin içine düşmüştü. Aynı anda Hümeyra, bahçeye bakan üst kat penceresinden olanları izliyordu. Oğlunun tanımadığı bir adamla oynadığını görünce yüreği sıkıştı. Hemen merdivenlerden indi, bahçeye çıktı ve seslendi. "Zübeyir, gel oğlum." Çocuk başını kaldırdı, gülerek, "Anne ben oynuyorum," dedi. O an Haşim başını kaldırdı, sesi tanımıştı. Kimin çağırdığını görmek istedi. Göz göze geldiler ve dünya bir anda durdu. Hümeyra. Yıllar geçmişti ama yüzü değişmemişti. Acı onu çökertmemiş, aksine daha da güzelleştirmişti. O kadındı bu. Çölde bırakılan, gecenin karanlığında terk edilen, öldü sanılan. Hümeyra istemsizce irkildi ama kendini toparladı. Hızla oğlunu kucağına aldı. "İçeri gir Zübeyir," dedi kararlı bir sesle. Çocuk içeri girdi. Haşim olduğu yerde kala kaldı. Gözlerini ondan alamıyordu. "Sen hayattasın," dedi şaşırmış bir sesle. "Ve bu çocuk senin mi?" Hümeyra yüzünü ondan çevirdi. "Evet," dedi. "Hayattayım. Bu da oğlum Zübeyir. Kocam İlyas'ın evladı." Haşim'in sesi boğazında düğümlendi. Gözleri titriyordu. Konuşmak istedi ama kelimeler onu terk etmişti. "Yıllarca senden evlat bekledim," dedi Haşim. Sesi kırık ve boğuktu. Sözleri yarım kaldı. Bir an durdu. Gerçek bıçak gibi içini yardı. Suç ne Hümeyra'daydı ne de ondan sonrakinde.
asıl eksik olan kendisiydi. Fısıltı gibi döküldü ağzından. Demek ki kısır olan bendim. Tam o sırada İlyas ağır adımlarla içeri girdi. Son sözleri duymuştu. Haşim'in karşısında durdu, gözlerinin içine baktı. O bakışta bağırış yoktu ama hüküm vardı. Hümeyra sakin ama net bir sesle konuştu. İşte sana bahsettiğim adam bu. Eski kocam. Evinden kovduğu gibi bir de çölde ölüme terk etmek isteyen kişi. İlyas başını yavaşça salladı. Haşim'e dönerek, "Artık her şey açık," dedi. "Eşime zulmeden birinin bu evde yeri yok. Ne soframdan pay alır ne de ticaretimden." Sesi sert değildi ama kesindi. "Git Haşim, benim yanımda sana ait bir şey yok." Haşim olduğu yerde kala kaldı. Ne söyleyecek söz ne tutunacak güç bulabildi. Başını önüne eğdi ve ağır adımlarla konaktan çıktı. O an anladı. Kaybettiği sadece malı değildi, evladını, onurunu, itibarını da yitirmişti. Adımları avluda yankılanırken sanki her biri geçmişte yaptığı bir haksızlığın karşılığıydı. Hümeyra ise kapıda kaldı. Gözleri içeride oynayan oğluna takıldı. Zübeyir kahkaha atıyordu. İçinden sessizce dua etti. "Ya Rabbi, bir gecenin karanlığında kırık bir kalpten çıkan duayı sen duydun. Bana kaybettiğim onuru geri verdin. Bana bir evlat verdin." Bu hikayenin sonunda anlarız ki her düşüş bir bitiş değildir. Her kayıp haksızlık sayılmaz. Bazı kırılmalar vardır ki içinden en güzel dirilişler doğar. Bu, sırf çocuk doğuramadığı için terk edilen ama sabrı ve duasıyla Rabbine sığınan Hümeyra'nın hikayesiydi. Allah ona kendisini koruyan bir eş, yüzünü güldüren bir evlat ve huzur dolu bir hayat verdi. Ona zulmedense bir gün geri döndü. Başı önde, eli boş. Ne malı kalmıştı, ne soyu, ne de bir evladı. Çünkü dünya bazen sessizce söyler, zulmeken hayır biçmez. Allah'a emanet olun kıymetli dostlarım.